Merhaba sevgili hanımlar, Örgülü Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Krem rengi bir ip kullanıyorum. Tığım 4 numara 1,60 milim. Şöyle daha önce modeli size anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Ona geçmeden önce kanalıma ilk kez geliyorsanız ve hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımı anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şöyle modelini daha önce anlattım bunu. Ee, Eğer siz bunun kurulumunu izlememişseniz hanımlar linkini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Orayı tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi kurulumunu değil kol ve yaka kesimini yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Şimdi kol altı kesintisini yapacağız. Onu kesimi yapmadan önce şöyle trabzan yapacağımız yuvaları ayarlayacağım önceden. Şöyle modelimiz biraz şöyle çıkıntılı olduğu için hanımlar bunu ben bu şekilde yaptım. Siz yani bu şöyle diyeyim sol tarafımız oluyor. Eğer yelek yaparsanız sağ tarafı da önceden yakayı keseceksiniz. Sonra yaka bu tarafa gelecek. Sağ tarafı yapınca yaka da bu tarafa gelecek. O şekilde siz ayarlayacaksınız. İkisini aynı tarafa denk getirmemeye çalışın. 3-4 tane zincir çekiyorum. Şu boşluğa ipimi doluyorum. Boşluğa batıyorum. Ben buraya şöyle bir trabzan yapacağım hanımlar. Şurayı denkleştirmek için. 1, 2, 3 zincir. 4 zincir. Modelimin tepesine, yaprağımın tepesine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. Şöyle yaprağımın tepesine batıyorum. Trabzan. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Şimdi dönüşte bunun e, kol altı kesimini yapacağız hanımlar. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Şöyle bir modelim kol altı ve şuraya lastiğimiz gelecek şekilde ayarlıyoruz hanımlar. Trabzanların tepesine tek tek batıyorum. Trabzan örüyorum. Burası bizim kol altı oyuntumuz olacak hanımlar. İpimi doladım. Zincirin içine batıyorum. 1, aynı yere battım. 2, aynı yere battım. 3 tane trabzan. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan. Zincirin içine girdim. 1, 2, 3, 4 trabzan. İpimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle trabzan. İpimi doladım. Diğer zincirin içine girdim. 1, 2, 3, 4 trabzan. İpimi doladım. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan. Burası bizim kol altı oyuntumuz olacak hanımlar. Ben şöyle her zaman anlatıyorum. Model anlattığım küçük parçaların üzerine kol ve yaka kesimini anlatıyorum hanımlar. Onun için şöyle temsili. Burada 4 tane trabzanımız var. Burada 4 tane trabzan devam ettireceğiz. Geri kalanı şöyle. Siz isterseniz bu şekilde iki modeli yapıp iki model kol altı oyuntusu yaparsınız hanımlar. İpimi doluyorum. 1, 2 zincir çektim, ipimi doladım. Buradaki yuvanın içine giriyorum ve modelimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsini bir kapatıyorum.
1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. Sık iğne ile. Burada yine modellerimi öreceğim. Normal bir şekilde kol altı kesintimizi yaptık. Şimdi modelimizi öreceğiz. Şuraya gelene kadar. Normal bir şekilde modelimi örmeye devam ediyorum hanımlar. Oraya geldiğimde yaka kesimini beraber yapacağız inşallah. Ben şimdi örmeye devam edeyim yakaya gelene kadar. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. Bir iki yaprağımı yaptım. 4 zincirimi çektim. Şimdi üçüncü yaprağımı şöyle ipimi doluyorum. Battım. 1 2 3 4 7 tane yapmıyorum hanımlar. Hepsini bir kapattım. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum ve kenar trabzan yapıyorum. Burada şöyle 2 tane zincirimiz var. Zincir çekmedim. Bunlar 7 tane olması gerekirken ben 4 tane ördüm. Yaka kesimine başlamış olduk hanımlar. 4 zincir çektim ve döndüm. İpimi doluyorum, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz hanımlar. Kenar trabzanlarımı ördükten sonra hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum hanımlar. İpimi doluyorum ve tepedeki yaprağın, ortadaki yaprağın tepesine batıyorum. Bir, 2, 3 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. Şöyle 2, 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. Yapmamız gereken hanımlar 1, 2, 3, 4 trabzan. Ben 1, 2, 3 trabzan. 2 yuva yaptım. Bakın yaka kesimi. 2 tane yuvamı yaptım. Ve normal bir şekilde örmeye devam ediyorum. Yaprak sayısı 1, 2, 3'ti. Şimdi 2'ye indiriyoruz. 1, 2, 3 zincir ve normal örmeye devam ediyorum hanımlar. Kol altına gelene kadar örmeye devam edeyim. Kol altında nasıl dönüş yapacağız, ne yapacağız onu da sizinle paylaşacağım hanımlar. Şimdi oraya kadar örmeye devam edeceğim. Dördüncü trabzanımı da bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4 trabzan 3 yuva oluyor. Evet hanımlar, kol altına geldik. Burada yuvamı 1, 2, 3 yuvamı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Şuradaki yaprağın tepesine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım ve trabzanlarımın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4. Burada da şöyle 4 tane trabzanımız var. Yine 4 tane ile devam edeceğim. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. 4 zincir ve dönüyorum hanımlar. Artık kol altıyla bir işimiz kalmadı. Kol altı oyuntusunu bitirdik ve dönüşümüzü de bu şekilde sağlamış oluyoruz. 2 zincir ipimi doladım. Yuvamın içine giriyorum ve yaprağımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsini bir kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Diğer yuvaya sık iğne ile geçiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsini bir kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir.
Aynı yuvanın içine dibine sık iğne ile sabitliyorum. Yine diğer yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım, yuvanın içine girdim. 1 2 3 4 5 6 7, hepsini bir kapattım. İpimi doluyorum ve diğer yuvaya geçiyorum. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Yakaya kadar örmeye devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Birinci yaprağımı yaptım. Şöyle ikinci yuvama geçiyorum. Sık iğne ile 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine battım. 1 2 3 4 şöyle hepsini 5 tane yapmak, şöyle tamamını yapmak istiyorum hanımlar. 1, çok uzun olmasın. 2 3 4 5 6 7, hepsini bir kapattım. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum ve kenar trabzanımı örüyorum hanım. Bir 2 3 4 zincir ve dönüyorum hanımlar. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Kenar trabzanlarımı ördükten sonra ipimi doluyorum hiç zincir çekmeden. Şuradaki yuvanın, bakın buraya değil, şuraya batıyorum. 1 3 zincir çektim, aynı yere tekrar battım. Şöyle 2 tane trabzan, bir tane yuva yaptım. Bir tane yuva yaptıktan sonra 1 2 3 zincir şöyle boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. 1 2, bakın şu iki modelin arasına 3 zincir ipimi doluyorum. Ortadaki yaprağın tepesine batıyorum ve normal bir şekilde 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir trabzan yaptım, 3 zincir, 2 3 zincir, 3 3 zincir, 4, 1 2 3 zincir, iki modelin arasındaki boşluğa batıyorum, sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde geliyorum, dönüşümü sağlayıp yine yaka kısmına gelince kesime beraber devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Bütün olan modelimi ördüm, ipimi doluyorum. Burada bir tane yuvamız var, içine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7, hepsini bir kapatıyorum. 3 yaprak, 2 yaprak, tek yaprak. İpimi doluyorum ve kenar trabzanı örüyorum hanımlar. Bu şekilde bir modeli bitirmiş oluyoruz. Şimdi dönüşte şöyle göstereceğim. Bir 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Şöyle yine göstereyim size hanımlar. 1 2 1 ve şimdi o biri de kapatmış olacağız. İpimi doladım. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Trabzanlarımı ördüm.
ipimi doluyorum hiç zincir çekmeden. Şuradaki yuvayı, tepedeki yuvayı öreceğiz. Ve şöyle 1 2 3 zincir şuraya, bu yaprağın şöyle tepesine batıp 1 2 veyahut da hiç zincir çekmeden yaprağımızın tepesine bir batalım hanımlar. Gerçekten hiç denemiyorum hanımlar. Ne örüyorsak beraber. Öyle daha iyi, hiç zincir çekmeden kesim olduğu için 1 2 3 zincir. Şöyle biraz düşük olmuş oluyor. İpimi doluyorum, buraya batıyoruz. Bu şekilde bir modelimiz bitmiş oldu. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Şöyle 3 zincir ipimi doluyorum. 2 yuva yapıyoruz hanımlar. Yine 1 2 3 2 indireceğiz. Kesim yapıyoruz halen. 1 2 3 zincir. Şu ara boşluğa batıyoruz. Sık iğne. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Bakın hanımlar, gerçekten yaka kesimi bu şekil, hangisi nasıl daha iyi geliyorsa sizde, ben hiç denemiyorum. Sizinle beraber ne yapıyorsam önceden hiç denediğim bir şey değil. Modelleri de o şekilde zaten, yani her seferinde yeni model ördüğümde yaka kesimini falan sıfırdan yapıyorum ve hiç arkadan denemiyorum. Bu modele nasıl bir yaka kesimi ne olur. Gerçekten hepsini doğal olarak spontane nasıl oluyorsa sizin karşınızda, sizinle beraber, sizin de fikriniz olsun. Aynı şekilde deneme yanılma yöntemi oluyor hanımlar. Şimdi ben yine gelip döneceğim. Yakaya gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi yine yakaya geldim. Tam olan modelimi ördüm. İpimi doluyorum. Şöyle yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 5 6 7, hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir dibine batıyorum, sık iğne ile kapatıyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım, yuvanın içine battım. 1 şöyle 2 3 4 5 6 7, hepsini bir kapatıyorum. İpimi doluyorum ve kenar trabzanımı örüyorum. Hiç zincir çekmeden, bir yere atmadan hanımlar. Bu şekilde. Bakın. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyoruz. Hanımlar, birinci modeli kestikten sonra hepsi artık tekrar. Kaç tane model keserseniz kesin, onun tekrarı olacak. Hiç şimdi zincir çekmeden, bakın zincir hiç çekmeyeceğim. Şuradaki, bakın şuna tepesine batacağım. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmeden buradaki yaprağın tepesine batıyorum. Şöyle trabzanımı örüyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. İkinci trabzanımı. Bakın, burayı kontrol edelim. Ne yaptıysak aynı şekilde. 1 2 3 zincir buradaki yaprağın tepesine şöyle batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir
ve ortadaki yaprağın tepesine batıyorum. Yine aynı şekilde normal bir şekilde yuvamızı örüyoruz. Burası sadece bizim yaka kısmımız. Şimdi tekrar örüp geleceğim. Yakada beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, yine yaka kısmına geldim. Modelimi bitirdim. Burada bir tane yuvamız var. İpimizi doluyoruz. İçine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sadece bir tane yaprak. Burada yaptığımız gibi ve bu modeli de böyle şekilde bitirmiş oluyoruz. İpimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Hiç zincir çekmeden. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyorum. Bu şekilde hanımlar ben kesimi bitirmek istiyorum. Artık dediğim gibi zaten kaç tane model kesecekseniz aynı yöntemle aynı şekilde kesimi yapacaksınız. Ben şimdi şöyle bakayım. İpimi doluyorum buradaki. Şöyle kesim yapmayacaksak hanımlar şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Ben burada artık kesimi bitirdim. Buradaki şu yaprağın tepesine batıyorum. Buradaki ikinci modelimizi de bitirmiş oluyor. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum ve tepeye. Ben artık şöyle göstereyim, kesim yapmayacağım hanımlar. Ben bunu bir model düz olarak örmek istiyorum. Onu kamera arkasında yapacağım. Şöyle yaka kesimimiz daha bir net ortaya çıkmış oluyor o zaman hanımlar. Ben bir model bu şekilde düz örüp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle yaka kesimimi bitirdim. Gördüğünüz gibi gerçekten şahane bir yaka oldu. Kol altı da aynı şekilde. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız bu şekilde. Şöyle daha net nasıl gösterebilirim? Şöyle çiçeğimizi kenara alalım. Daha rahat gösterebilmek için. Bakın bu şekilde kesim yapacaksınız hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.